Merhaba arkadaşlar, ben Age of Tactics. Bugün Age of Empires Mobile'ın 1. yıl dönümüyle birlikte gelen etkinliğe ve bu etkinlikle beraber gelen diğer tüm şeylerden sizlere bahsedeceğim. Yeni hero'lardan falan. Şöyle bir giriş ekranı karşılıyor bizi. 1. yıla özel böyle tatlı bir giriş sergilemişler. Ve devamında karşımıza yıl dönümü mesajı çıkıyor. Bu mesajı açıp okuyabilirsiniz. Tekrar görüntüleme şansımız mümkün. Böyle aşağı doğru indiğimizde de 2025 imparatorluk parası, bir çerçeve, 5 tane sarı kafa, parşömen ve bir miktar hızlandırıcı alabiliyoruz. Şu sağda bulunan pembe etkinlik sekmesinden etkinlik detaylarına girebilirsiniz. Burada etkinlikle ilgili her şeyi görebilirsiniz. Az önce söylediğim gibi yıl dönüm mesajı sağ üstte görünüyor. Burada tekrar açıp mesajı okuyabilirsiniz. Sağ altta elçinin ejder yolculuğu diyor. 2 tane çok şık iç kale temaları geldi. Bunlara şöyle bakalım istiyorum. Ön izleyelim. Bu yani bayağı hayranlık uyandırdı. Bitmeyen gece uçurumu. Animasyonlu bir, bence harikulade bir iç kale teması çıktı. Fakat çözünürlük biraz kötü gibi duruyor. Bir diğeri de Yıldız Işığı Diyarı. Bu daha az animasyonlu. Zaten bu daha ucuz, beyaz olanı. Şöyle şuradan gösterebilirim takas jetonlarından. 9000 akike alınabiliyor. Çok fazla abi. İnanılmaz fazla. 3000 de fazla bana kalırsa da. Akikleri elde etmemizde yani bayağı bir obsidyen almamız gerekiyor. Obsidyenlerden almamız gerekiyor. Ya bu biraz para işi ya. Bu beni sıkar yani. Ben buraya geçemem. Yıl dönümü kutlaması diyelim aşağıda. Şimdi burada etkinliğin tüm detayı aslında burada. Yani bizim meyve yiyeceğimiz kısım burası. Burada solda yıl dönüm kutlaması, bu ekran şöyle: ittifak sunucudaki tüm oyuncular eşya teslim edebilir ve ilerlemeyi paylaşır diyor. Yani burada herkesin gösterdiği ilerleme buraya ek olarak ekleniyor. Bunun ödüllerini de şuradan alabiliyorsunuz. Şöyle gösterebilirim. Şu imparatorluk parası, şu uçurum rozeti, bunun detayına bakacağım birazdan. Bu arada ben ödülleri topladım ama hiçbir şey yapmadım daha. Böyle sizlerle beraber yapacağız yani. Bir tane sarı kafa falan vermiş. 2 tane daha vermiş. Gerisi tamam. Şu neymiş? Tesisat. Kutlama festivali kısmına geçelim. Burada da aynı böyle her hafta gelen şey gibi 224 TL'ye açabildiğimiz gelişmiş kısmına. Ama ödüller tırt yani. Bu ödüller kötü. Ya bunu tamamlasam hissetmem yani ben. Lütfen bunu yapabilmek için burayı yapmanız gerekiyor. Burası yapıldığında orası da ilerliyor. Şu sağ üstte gördüğünüz üzere eşyalarımda bende hiç puan gözükmüyor. Daha herhangi bir hiçbir şey yapmadım çünkü. Buradan puan almak için de işte burayı, festival geçit törenini tamamlamamız gerekiyor. Ben bunları yaptım, topladım ama hiç açmadım yani. Kaynak toplama, giriş. Şu an ya her zaman çıktığı gibi buranın detayına girmeme gerek yok. Şurada renkli sıvı eşleştirme diye bir basit Facebook oyunu geldi oyunun içine. Yani bir örnek göstereyim isterseniz. 7 seviyeyi mi göstereyim? 13 seviyeyi göstereyim şöyle. Böyle bitti işte. Ben ödülleri aldığım için bana bir şey vermeyecek. Buranın ödüllerini göstereceğim. Ödüllerde şöyle imparatorluk parası veriyor sona doğru ve yine bu uçurum rozetlerinden sağlıyor bize. Bu yıl dönümü şanslı çantası, bakın bende 909 tane var. Hiç açmadım dediğim bunlardı işte. Şurada neymiş? Sohbet çıkartması. Bir tane sarı kafa vermiş. Gerisinde de imparatorluk parası veriyor. Ufak bir destek diyebiliriz yani bunun içinde. Burada yıl dönümü hediyesi ekranı arkadaşlar. Bugün bunu zaten yani hepimiz her gün bunu tamamlamaya çalışırız diye düşünüyorum. 30 tane kabile kesip biraz kaynak topladığımız takdirde burayı doldurup yine buradan da şu az önce şurada gösterdiğim yıl dönümü paketlerinden, şanslı çantadan temin edebiliyorsunuz buradan da. Ayrıca imparatorluk parası harcadıkça da veriyor. 1000 tane harcarsanız, yanlış bilmiyorsam 100 tane mi veriyordu? 10 tane mi veriyordu? Öyle bir şey. 10 tane veriyor, evet. Kutlama mağazası. Burada da alışverişimizi gerçekleştireceğiz. Birazdan yaparız zaten.
Dipsiz yankı dediği yer işte burası. Ben burayı anlamadım. Sanırım bu bir tema, yani çevre teması gibi. Zaten 80 taneyi ben burada topladım ödüllerden falan. Dipsiz yankı isimli bir çevre teması olduğunu düşünüyorum ben bunun. Buna da bakarız. Şimdi şöyle beraber ödülleri toplayalım istiyorum. Ben buralardan aldım her şeyi. Şu sandığıma, envanterime gireyim. 909 tane var envanterde. Şöyle hepsini açtım. Ve 909 tane de bunları verdi. Burada tekrar açma gibi bir şey yok değil mi? Yok, tamam. Şöyle tekrar bu ekrana geliyorum. Yıl dönümü kutlaması dedim. Gönder diyor. Gönderelim. Buna basılı mı tutuyorum? Hayır, yok, sadece gönderiyorum. Bu kadar mı? Şu tablodan herhangi bir puan ya da bir şey kazandım mı? Kazanmışım. Tamam. Bir de şu alışverişimizi gerçekleştirelim. O hangi ekrandaydı? Şuradaydı diye düşünüyorum. Zaten buradan sarı kafaları ben direkt alıyorum her zaman. 5 taneyi de alıyorum. Henry'yi alabilirim açmak için. Ama önce bir şurada diğer gerekliliklere bakayım. Mesela binekleri alırım ama hepsini alamıyorum şu an. Şöyle hepsini alabildiklerimden başlayacağım. Neleri almamız gerektiğinden de bahsedebiliriz direkt olarak. Ya burada yeterli olursa ya da Henry'yi kullanacaksanız alın zaten Henry'yi. Teknik puanları kesinlikle almamız gerekiyor. Bunları bir arka plana atabiliriz şimdilik. Binek düdüklerini bence net bir şekilde alın. Bunları da, dövme kitlerini de alabiliriz. Magma kristallerini de alabiliriz. İhtiyacımız oluyor çünkü. Şunları atlayabiliriz. TP ve beceri puanlarını atlayabiliriz. Bunları da atlayabiliriz. Yani önceliğimiz şu yukarıdakiler olacak. Bu yukarıdakilerin hepsini toplayacağız gibime geliyor. Ben şu teknik puanları bir alayım. Kullanacağım zaten. Çok fazla bir şey de birikmemiş. Hepsini alamadım yani. Bunları da alayım. Henry'yi açma konusunda biraz kararsızım. O yüzden almadım şu an. Ama isterseniz alabilirsiniz. Napolyon Henry yapacaksanız alabilirsiniz. Benim şu an komplarım yeterince düzenli gibi geliyor bana. Bazıları dışında Lubum var. Mulan kompum var. Yani var. Bu Mulan kompu bozulacak büyük ihtimalle. FSM'yi buradan alıp buraya yerleştireceğim. Burada böyle geçici süreliğine Hammurabi vardı. Miyamoto'yu daha yeni açtım ben. Buraya koymayı düşünüyorum. Kiros kompunu tamamladım. Bir de böyle daha yıldızları çok düşük olan bir Ramses kompum var. Buraya da Liang'ı çekmeyi düşünüyorum. Liang'ı da peşlerine verebilirim diye düşünüyorum. Şimdi bunlar varken Napolyon'u falan açmaya da ihtiyaç duymadım yani açıkçası. Yıl dönümü kutlaması ekranından çıktıktan sonra şu sol alttaki kutlama indirme ekranına girmek istiyorum. Burada da karşımıza yeni paketler çıkıyor. Kuponlar geliyor bizlere. Şanslı çanta etkinliğiyle beraber kuponlar geliyor. Onlarla buradan biraz daha ucuz bir şekilde alabiliyorsunuz. Fakat yani sanırım ben devamlı böyle doruk parası aldığım için bana iyi kuponlar vermedi. Şöyle gördüğünüz gibi yarı fiyatına bile düşürmedi. Bu kötü. Hepsine de katıldım şanslı çanta etkinliklerin ama iyi vermedi. Yani paketlerin de çok verimli olduğunu düşünmüyorum ben. Çok vakit kaybetmeye gerek yok burada. Ya onlardansa şuraya bir atlayayım. Bunların hepsine bakacağım. Burada 46'lıklar alınabilir gibi. Yani daha ucuza böyle az karlı miktarlarda bunlar alınabilir gibi. Şu ikinci sekmeden devam edeyim. Burada şimdi farklı bir şey çıkıyor karşımıza. Burada kilidi açmak istediğinizde arkadaşlar gümüş madalya ya da altın arma şeklinde iki taraflı açabiliyorsunuz. Yani şu sol sütun sizin zaten toplayabildiğiniz ödüller. İkinci sütunsa şuradaki 224 liralık ödemeyi yaptığınızda alabiliyorsunuz. En sağ sütun zaten bu altın armayı aldığınızda açabiliyorsunuz. Festival geçit töreni. Yine buradaki şeyleri tamamlayarak da orada ilerleme, bu ekranda ilerleme sağlayabiliyoruz. Yükleme kazancı, yani burayı bildiğimiz gibi ben sadece 99 doruk parasına bir alışveriş yaptığım için bunları aldım. Buranın da bir karı olmuş oldu. Sadece bir 99 doruk parasına sadece tek bir paket aldım ben. Ya aşağı doğru iniyorum. Şunlar harikulade animasyonlar. Fakat ya buraya gelmek biraz iş abi. Bu 900.000 tane çeksem zaten ben buna ihtiyacım kalmaz. İnanın buna ihtiyacım kalmaz yani. Çok pahalı olmuş burası. Kutsal Taç'a geldiğinizde de buradaki bir sonraki ödülleri görmek için ben 1000 imparatorluk parasına aldım. Almayabilirsiniz ama imparatorluk param çok birikti. Biraz harcayayım diyorsanız burada eritebilirsiniz de. Fermana girdiğimde az önce de dediğim gibi bunları alabiliriz. Yani ben alınmasından yanayım. Bu da alınabilir. Bunu da keza
aynı şekilde. Buraya bulaşmayın. Burada da yine indirimli paketler sağlamaya çalıştılar. Geldik İmparatorluk Anı Defteri'ne. Bu keyifli olmuş. Ben bu kısmı sevdim. Keşke böyle arada bize özet çıkarsa. 280 gündür oyundaymışım. Maşallah diyelim. 30 seviye tamam geç. İşte hayatta kalma ve inşaat için toplam 22 milyar kaynak tüketmişim. 4 milyon da asker üretmişim falan filan. Ben Huamulan krizine kapılanlardan biriyim. Şimdi değil tabii, kullanmıyorum artık. Böyle detaylı bir özet çıkarıyor bizlere. Tengir ailesiyle güzel bir şey olmuş bu da. Buraya böyle anı kaldı. Harika. Tengri ailemi seviyorum. Birlikte imparatorluk şehrini ilk fetheden taraf olarak imparatorluğu birleştirdiniz diyor. Teşekkür ediyorum her birine. Geri geleyim. Anı defterinden çıktığımda kahramanlar kitlesine giriyorum şu sol üstteki. Burada da günlük toplayıp Henry'yi ücretsiz bir şekilde alabildiğiniz bir ekran mevcut. Ben zaten şu 40 taneyi de aldığımda uçurum rozetini 100'e tamamlayacağım. O zaman o işte çevre teması mıdır nedir onu da alıp sizlere gösterebilirim. İmparatorluk efsanesi diyor. Buradan burayı şey için en sona sakladım. Anlattım zaten burayı da. Şuradan kahramanları inceleyebiliriz. Buradan geçeyim şöyle kahramanlara. Henry'den bahsedelim. Henry bir destek hero'su, yani arkaya konulacak bir hero. O yüzden imza becerisinden başlıyorum. Aktif bir şekilde strateji bonusuyla hasar veren bir yetenek bu beceri. Düşman birliğe strateji hasarı verir. Yani bonusa bağlı olarak veriyor ve birliğin öfkesini 3 saniye boyunca saniyede 2.21 arttırıyormuş. Bu birinci seviye için arkadaşlar. Yani 40'a geldiğinde neler olabileceğini görürüz. Yetenekleri olarak da şöyle şuradan gözlemleyeyim. Maksimumlara bakalım, böyle daha iyi oluyor. Düşman birliğe strateji hasarı verir. Yine aktif bu arada. Aktif yetenek olarak karşımıza çıkıyor. Yine strateji hasarı, yine strateji bonusuna bağlı kalarak diyor. Birliğin birimlerini yeniliyor. Onu da yine strateji bonusuna bağlı kalarak yenileme sağlıyor. Yangın felaketi dediğimizde de yine strateji bonusuna bağlı kalarak hasar veriyor. Bu bayağı aktif ve strateji bonusunu deli gibi kullanıyor. Hasar da veren bir hero. Güzel. 6 saniye boyunca her saniye strateji hasarı veren yakma etkisi uygular. Bir diğerine baktığımda nihai stratejiye yine aktif. Düşman birliğe bir kez strateji hasar veriyor. Hasar oranı %350. Strateji ustasının ihsanı, bu pasif bir beceri olarak karşımıza çıkıyor. Kahramanın strateji hasarını %30, imza aktif becerinin etkileştirme ihtimali %15 arttırır. Ama şimdi buna pasif, ona aktif. Bakalım. Şöyle Napolyon'a da bir bakalım beraber. Napolyon'u incelediğimizde ise bu Napolyon kumandan olarak karşımıza çıkıyor. Zaten şurada da görebilirsiniz. Saldırı ve kumandan diyor. Maraşal bir okçu kendisi. Önündeki konu şekilli alanda bulunan bir düşman birliğine strateji hasarı verir. Muzaffer dönüş halindeyken etkinleştirildiğinde ek olarak iki düşman birliğini hedef alır ve ana hedefe bir ek strateji hasarı verir diyor. Ardından tüm işaretleri tüketerek bir işaret biriktirme durumu var sanırım. Bir sonraki imza aktif becerinin hasarını %1 seviye için %5 kadar arttırır. Güzel. Ve muzaffer dönüş halinden çıkar. Savaşa girdiğinde %50 tamam. İmza becerisine bakalım. Aktif bir imza becerisi var. Düşman birliği strateji hasar verir. Okey. Ve kahramana bir işaret kazandırır. En fazla 2 işaret birikebilir. Birikme limitine ulaşınca muzaffer dönüşe geçiyor. Tamam. Düşman birliği anında muzaffer dönüş haline girdiği anda bir strateji hasarı daha veriyormuş sanırım ve strateji hasarını arttırıyormuş. %6 kadar. Birinci seviye için söylüyorum yine. Kumandan olarak görev yaparken yapacaksın zaten. Savaşa girdikten sonra öfke ilk kez %90 seviyesine ulaşınca anında bir işaret kazanır. Her 60 saniyede en fazla bir kez tetiklenir. Güzel abi. Ya etkileri, sonuçları ne olacak çok merak ediyorum. Burada da yine şöyle inceleyelim maksimumda. Burada zaten direkt kendi yeteneği mevcut. Kartal topçusu. Bunu kullanılacak diye düşünüyorum. Pasif bir yetenek. Pasif mücevherleri de buna bağlayacağız. Strateji hasarını direkt %10 arttırıyor ve %50 ihtimalle düşman savunmasının %20 kadarını yok sayıyor. Wow. Kumandan becerisi etkinleştikten sonra imza aktif becerisinin etkinleştirme ihtimali 6 saniye boyunca %10 artıyor. Çok iyi. Bir diğeri de strateji ustasının ihsan diyor. Sanırım ikisi de pasif olduğu için bunu tercih ediyor. Henry'de de aktifleri tercih edilecek diye düşünüyorum ben. Kahramanın strateji hasarı %30, imza aktif becerinin etkinleştirme ihtimali %15 artar. Aynı zaten yetenek Henry'de de mevcut. Ama Napolyon'a bu iki pasif kesin alınacak gibi geliyor bana. Şöyle eğiticiden de bir kontrol edelim. Şuradan geçiyorum okçulara. Karşımıza çıktı. Aynen dediğim gibi kartal topçusu strateji ustasının ihsanı. Burada da
bunu vermiş. Aktif ve pasif 2 tane vermiş. Bence 2 aktif koymak daha mantıklı. Yani mücevherleri de ona göre dizeriz. Selahattin arkalarında olacak. Yüzüklere şöyle basitçe bakalım. Yükleme haline girer. 3 saniye sonra düşman birliği ağır strateji hasar verir. Stratejiyi bayağı aktif kılacak. Atlarda da aslında stratejili yetenekli olanları çok kullanmıyordum. Savaşa girdikten sonra ilk 18 saniye boyunca birliğin aldığı kudret hasarını azaltır. 18 saniye birliğin hasarını arttırır. Güzel. Kumandan hasarı da veriyor zaten Yüce Dağı. Önermişler ama farklı yüzükler kullanılır diye düşünüyorum ben. Selahattin'e de göğe giden şövalye şeklinde karşımıza çıkıyor. Şimdi bunlarla beraber farklı bir şey daha geldi tabii ki. Paralı askerler. Paralı askerlerin sayısı şurada da göründüğü üzere 12 adede çıktı. Şöyle gelelim paralı asker yetiştirmeye. Şu soldan kılıççı diyelim. Kılıççıya Fransız balta atıcısı geldi. Burada bir kahraman imza becerisi kullanıldıktan sonra kudret ve stratejisini 6 saniye 1,5 arttırır diyor. En fazla 4,5'a kadar birikir. Yani bunlar bana biraz az geldi. Birliğin aldığı kudret hasarını %4 azaltır. Sanki bu ikinci becerileri daha göz önünde tutulacak gibi geliyor bana. Ama yani kudret hasarını azaltması sadece kılıççıyı, kudret hasarı okçular saldırdı düşünüyorum. Ya böyle bir kısmının hasarını azaltıp bir kısmının azaltmaması durumları beni biraz geriyor yani. Geneli azaltsın, hiç düşünmeyeyim devamını. Bir diğeri Çinli Langshan silahşörü. Buna da baktığımda yine aynı şekilde şurada kudretini yazın yerine kudret tibi yazmışlar. Düzelir diye düşünüyorum. Parçalayıcı yeteneğine baktığımda da savaşa girdikten sonra ilk 18 saniye boyunca birliğin aldığı aktif beceri hasarını %4 azaltır demiş. Mızrak içinde bunu vermiş. Deve biniciye bakıyorum. Ligdeki tüm kahramanların ikinci vuruş aktif becerini etkinleştirme şansını %1 arttırır. Bana tanıdık geldi. Savaşa girdikten sonraki ilk 18 saniye boyunca birliğin aldığı hasarı %5 azaltır diyor. Bu şeye benzemiyor mu ya? Japon samuray. Aynen. Birlikteki tüm kahramanın ikinci vuruş aktif becerini etkinleştirme şansı %1 artar. Birliğin aldığı tüm hasarı %2 azaltıyor diyor. Tüm hasarı %2 azaltıyor diyor. Bunda da 18 saniye boyunca aldığı hasarı %5 azaltıyor diyor. 18 saniye yetebilir aslında. Ama biri süvari, biri kılıççı zaten. Okçuya da baktığımda İngiliz uzun yay okçusu gelmiş. Bunda da direkt alttakine bakayım isterseniz. Dikenli alana. Savaşa girdikten sonraki ilk 18 saniye boyunca birliğin aldığı ikincil vuruş beceri hasarını %4 azaltır. Yine yani böyle belirli bir şeyi azaltması canımı sıkıyor. Mesela kritik vuruş beceriyi azaltır. İşte ikincil vuruşu azaltır. Ne bileyim sıra tabanlıyı azaltır falan. İkincil vuruşu azaltıyorsun, sıra tabanlıyı da azaltacak kadar sıra tabanlıya hero çıkar o zaman. Paralı askerler kısmı da bu şekilde değerlendirebilir. Uzun zamandır beklediğimiz bir şey geldi arkadaşlar. Kahraman sıfırlama. Farkındaysanız ben çok beklemedim. Direkt sıfırladım. Burada sıfırlamak için şu şekilde bir seçim yapabilirsiniz. Ya şunları da sıfırlamak istiyorum ben mesela. Elimde kaldı. Şu an farklı komplar kullanıyoruz artık. Direkt bu hero'yu seçip sağ alttan sıfırlaya basarak sıfırlama yapıp her şeyi iade olarak alabiliyorsunuz arkadaşlar. Çark geldi. Çarktan da bahsedeyim. Böyle ben yanlış anlamadıysam Arap çarkı gibi bir şey mi yapmaya çalıştı? Arap çarkları anlamadım. Buraya da Fatih Sultan Mehmet'i koydular. Benim Fatih Sultan Mehmet'im 4 yıldız şu an. 5'e doğru gitmek üzere. Musa yoktu elimde. Musa'yı aldım ben. Yani daha doğrusu çok da çevirmedim. 24 tane çevirdim. Vlad'ı alacağım çünkü. Bak şu ödülleri de toplayayım. Daha yeni aldım ya. Vlad'ı çevireceğim için şey yapmadım. Çok Musa'da da çok imparatorluk parası harcamak istemedim. Ama büyük ihtimalle dayanamam. Ben bunu 60 tane çeviririm yani. Çok çark gibi de değil böyle ya. Efsanevi asker alımı diyor ya, çarkta dememiş zaten. Bu sistemi sevmiyorum ama çark bana daha tatlı geliyor. Buraya bakılırsa. Şuradan şanslı çantadan da bahsetmek istiyorum. Şanslı çanta bu gibi etkinlikleri beraberinde getiriyor arkadaşlar. Her gün Türkiye saatiyle işte akşam 9'da, sabah 5'te, bir de öğlen 1 gibi 5 dakikalık böyle hediye toplama eventi gibi bir şey. Geçmişime baktığınızda da çok da şanslı sayılmam. Şurada bir 1000 almışım sadece diyerek yeni etkinlikle beraber gelen her şeyden bahsetmiş oluyorum arkadaşlar. Arkadaşlar aklınıza takılan herhangi bir şey varsa, neleri almamız gerekiyor, neleri almayalım, bu işte indirim pazarından falan gibi bir şeyler diyorsanız, Napolyon ya da Henry ile ilgili sorularınız varsa bana iletebilirsiniz. Ben Age of Tactics. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.